Geri döndüm. Affet beni. O zaman gitmek zorundaydım. Özür dileme. Bunda senin hiçbir suçun yok. Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Hamileyim. Bu doğru mu? Seni o kadar çok seviyorum ki. Sence mutlu olabilir miyiz? Birlikte mutlu olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Alya'nın Mardin'den ayrılmasının üzerinden henüz bir ay geçmişti. Yaşanan her şeyden sonra, Cihan ve Alya ayrı yaşamayı öğrenmeye çalışıyorlardı. Ancak gerçekte ikisi de geçmişten kopamıyordu. Cihan Alya'nın nerede olduğunu biliyordu. Ancak hemen yanına gitme isteğine rağmen müdahale etmemeye karar verdi. Her gün onu düşünüyor, konuşmalarını hatırlıyor, onun ve Deniz için endişeleniyordu. Ama aynı zamanda geri dönme veya kalma kararının kendi seçimi olmasını istiyordu. Alya'ya baskı yapmak veya hazır olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak istemiyordu. Bu arada Alya yeni bir hayata başlamaya çalışıyordu. Ama kısa sürede duygularından kaçmanın imkansız olduğunu fark etti. Nereye giderse gitsin veya ne yaparsa yapsın, düşünceleri sürekli Cihan'a dönüyordu. Bir gün her şey değişti. Kendini iyi hissetmeyen Alya hamilelik testi yapmaya karar verdi. Sonucun ne olacağını bilmiyordu. Ancak iki çizgiyi görünce dünyası donmuş gibiydi. İlk hissettiği şey korkuydu. İkincisi bu haberi Cihan'dan saklama hakkının olmadığını fark etmesiydi. İşte o zaman Alya, artık uzak kalamayacağını anladı. Aralarında ne olursa olsun, Cihan gerçeği bilmeliydi. Baba olacağını bilme hakkı vardı. Birkaç gün sonra o ve Deniz Mardin'e döndüler. Malikaneye gelişi herkes için sürpriz oldu. Ama en büyük şoku Cihan yaşadı. Alya'yı görünce aynı anda rahatlama, mutluluk ve kafa karışıklığı hissetti. Bir yanı onu kucaklayıp bir daha asla bırakmamak istiyordu. Diğer yanı ise ayrılığının acısını hala hatırlıyordu. Alya neredeyse hemen onunla yalnız konuşmak istedi. Böyle bir konuşmanın başkalarının yanında yapılmaması gerektiğini anlamıştı. Yalnız kaldıklarında, aralarında birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Cihan onu geri getiren şeyin ne olduğunu anlamaya çalışarak ona dikkatle baktı. Dönüşünün gerçek nedenini öğrenmek istediğini gizlemedi. Alya için bu an, hayal ettiğinden çok daha zordu. Konuşmayı kafasında defalarca tekrar etmişti ama şimdi doğru kelimeleri bulamıyordu. Sonunda gücünü topladı ve ona neden geldiğini söyledi. Hamilelik haberi Cihan için gerçek bir şoktu. Birkaç saniye boyunca nasıl tepki vereceğini bilemedi. Bir çocukları olacağı gerçeğiyle kalbi sevinçle doldu. Ama aynı zamanda içinde başka bir korku da belirdi. Hamileliğin geri dönüşünün tek nedeni olmasından korkuyordu. Bu çocuk olmasaydı, Alya'nın bir daha asla malikanenin eşiğinden geçmeyeceğinden korkuyordu. Alya Cihan'ın şüphelerini dile getirmeden önce hissetti. Ona tüm bu süre boyunca onu düşündüğünü açıkladı. Ayrılığın her günü onun için de Cihan için olduğu kadar acı vericiydi. Birçok kez geri dönmek istedi, ancak her seferinde korku yüzünden durdu. Ona göre yaşadığı her şeyden sonra Cihan, kararını asla affedemeyecekti. Ancak Cihan, durumu tamamen farklı bir açıdan değerlendirdi. Onu suçlu görmedi. Aksine Alya'nın böyle zor bir seçimle karşı karşıya kalmasına neden olan şeyin kendi geçmişi, çözülmemiş sorunları ve ailelerini sürekli rahatsız eden tehlikeler olduğuna ikna olmuştu. Aralarındaki gerilim yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Uzun zamandır içlerinde tuttukları tüm sözlere artık gerek kalmamıştı. Alya sadece ona yaslandı ve Cihan da karşılık olarak onu sıkıca kucakladı. O anda ikisi de birbirlerini ne kadar özlediklerini fark ettiler. Bundan sonra konuşmaları uzun süre devam etti. İkisi de geçmişin artık değiştirilemeyeceğinin farkındaydı. Ama geleceğin hala onlara ait olduğunu da anlıyorlardı. Daha sonra, konuşma Meryem ve Serhat konusuna döndü. İşte o zaman Cihan, uzun zamandır anlaşılmaz kalan her şeyi nihayet açıkladı. Serhat'ın oğlu olmadığını ve olamayacağını söyledi. Meryem ile olan ilişkisinde onu çocuğun babası yapabilecek hiçbir şey olmamıştı.
Bir zamanlar birçok trajedinin sebebi olan tüm şüpheler ve kuşkular, yalanlar ve manipülasyon üzerine kurulmuştu. Alya için bu gerçek, sessizliğin ve güvensizliğin ne kadar acı getirdiğinin bir başka acı verici hatırlatıcısıydı. Ama aynı zamanda bir rahatlama da hissetti. Uzun zamandır ilk kez, onunla Cihan arasında artık hiçbir sır kalmamıştı. O akşam en önemli kararı verdiler. Bundan böyle, korkunun veya başkalarının entrikalarının hayatlarını yönetmesine izin vermeyeceklerdi. Önlerinde birçok zorluk bekliyordu. Ancak bu sefer, sonunda birbirlerine güvenmeyi öğrenmiş gerçek bir aile olarak, onlarla birlikte yüzleşmeye hazırdılar. Bu konuşmamın ardından, çiftlikteki hayat yavaş yavaş değişmeye başlar. Alya'nın dönüşü sadece rahatlama değil, aynı zamanda yeni zorluklar da getirir. Cihan ile tekrar bir arada olsalar da, bir aylık ayrılığın etkileri aralarında hala mevcuttur. İkisi de acı dolu anılara geri dönmek istemez, ancak hiçbir şey olmamış gibi de davranamazlar. İlk günlerde Cihan, Alya ve Denise ile mümkün olduğunca çok zaman geçirmeye çalışır. Alya'nın yaşadığı stres ve hamilelikten dolayı hala yorgun olduğunu görür ve bu yüzden ona özellikle dikkat eder. Uzun zamandır ilk kez Alya, tüm sorumluluk yükünü tek başına taşımak zorunda olmadığını hissetmesine izin verir. Güvenebileceği birisi tekrar yakınındadır. Aynı zamanda Cihan, Alya'nın daha içine kapanık hale geldiğini fark eder. Döndükten sonra bile, bazen düşüncelerinde kendini uzaklaştırıyor gibi görünür. Bunun duygusuzluğun değil, korkunun bir sonucu olduğunu anlar. Bir kısmı hala mutluluğun her an sona erebileceğinden korkmaktadır. Cihan hikayelerinin yarım kalmaması gerektiğini düşünmeye başlar. Düğünleri bir zamanlar korku ve başkalarının entrikaları yüzünden gerçekleşmemişti. Şimdi Alya'nın bu evde bir misafir değil, yasal karısı olduğunu hissetmesini istiyor, ancak bu sefer acele etmiyor. Alya'nın da böyle bir adıma hazır olması gerektiğini biliyor. Bu nedenle büyük planlar yapmak yerine, davranışlarıyla ona hiçbir yere gitmeyeceğini ve onunla bir gelecek kurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Alya'nın Mardin'e dönüşünden sonra yaşanan tüm olaylar önemli bir şeyi gösterdi. Gerçek aşk acı verici ayrılıklardan, hakaretlerden ve hatalardan sonra bile kaybolmaz. Ayrı geçirdikleri bir ay, hem Alya'nın hem de Cihan'ın hayatlarına tamamen farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağladı. İkisi de ayrı yaşayabileceklerine kendilerini ikna etmeye çalıştılar, ancak her gün bunun tam tersini kanıtladı. Mesafe duygularını zayıflatmadı, sadece birbirleri için ne kadar önemli olduklarını anlamalarına yardımcı oldu. Ve önlerinde hala zorluklar olsa da, artık onlarla yalnız başlarına yüzleşmiyorlar. Yakınlarda uğruna savaşmaya değer bir kişi, korunmaya değer bir aile ve birlikte yaratmaya karar verdikleri bir gelecek var. Bu, tüm hikayelerinin en önemli sonucu oluyor.